Burası Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya. Tayland, Vietnam ve Laos'a sınırı var. Bir de Tayland körfezine açılan kapısı. Riyım donanma üssü de bu kapının kulpu. Amerika Birleşik Devletleri ve yıkılmadan önce Sovyetler Birliği arasında rekabetin yaşandığı başka bir noktadayız. Zamanında Çin'in destek verdiği Kızıl Khmer güçlerinin Kamboçya'da iktidarı ele geçirmesi ve bir Amerikan konteyner gemisine el koymasının ardından ABD 1975 yılında Riyım üssünü bombalamıştı. Vietnam'ın 1978'de Kamboçya'yı işgal etmesinden sonra Sovyet donanması Riyım'ı defalarca ziyaret etmiş, tesislerin onarılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmuştu. Öte taraftan bu ülke, büyük güç Çin'e göre oldukça stratejik bir konumda. Pekin, Kamboçya'da üs edinme arayışında. Fakat burada kendine ait bir askeri üs inşa etmeyecek. Bunun yerine hali hazırda var olan ve yaklaşık 190 dönümlük bir alanı kapsayan Riyım donanma üssünü kullanacak. Üs içerisinde yeni tesisler kurmuş durumda. Üs, Çin'in %80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi'ne bitişik konumda. Aynı zamanda Hint Okyanusu'na açılan ve kritik bir nakliye rotası olan Malakka boğazlarına doğrudan erişimi var. Şu anda Çin'in inşa ettiği alanları görüyorsunuz. Burada yeni bir güvenlik kapısı var. Şurada da güvenlik çiti. Bu çit Çin'in üstteki kendi bölgesinin güvenliğini sağlıyor. Yan yana sıralanmış 4 adet dairesel cisim görüyoruz. Bu işaretlediğimiz yerde yakıt tankları bulunuyor. Ben ekranı aşağı kaydırdıkça siz de yeni tesisler görüyorsunuz. Şu anda denizde herhangi bir yapı gözükmüyor. Ancak uydu görüntülerinde daha sonradan bir iskele inşa edildiği görülüyor. 2 Çin savaş gemisi de iskeleye demirlemiş. Biraz daha aşağı inelim. Burada da tersanelerde gemilerin inşa edildiği veya bakımlarının yapıldığı kuru havuz ve diğer tesisler mevcut. Bu görüntülerde üstteki 2 yıllık değişimi gözler önüne seriyor. Uydu analistlerine göre Riyım, Çin donanması için bir ikmal istasyonu olarak tasarlanmış olabilir. Kamboçya Savunma Bakanı 3 Aralık 2023'te 2 Çin donanması korvetinin ortak bir askeri tatbikat için Riyım'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Uydu görüntülerine göre gemiler 7 ay boyunca iskelede kaldı. Bunlar Riyım'daki Çin'in kurduğu yeni iskelelere demirleyen gemiler. Normalde bu kadar büyük gemileri ağırlayacak bir tesise ihtiyacı yok Kamboçya'nın. Çünkü Çin'inki kadar büyük ve gelişmiş gemilere sahip değil. Ülkenin kendi gemileri ise güneyde daha küçük bir iskeleyi kullanıyor. Çin'in aksine Amerikalı yetkililer ve Japon donanma gemileri Riyım'ı ziyaret etmeye çalıştı. Ancak o dönemde erişmelerine izin verilmedi. ABD, Çin'in Kamboçya'da askeri üs edinmesinden endişeli. Eski Savunma Bakanı Lloyd Austin, 2023'te Kamboçya'yı ziyaret ettiğinde yetkililerden Çin'in orduyu modernize etme konusunda yardımcı olduğunu, ancak kendisi için bir üs inşa etmediği cevabını almıştı. Riyım üssü komutanı Mei Dina, üssün Çin tarafından kontrol edildiğini söylemek doğru değil demişti. Dina, Riyım'daki inşaat devam ettiği süreçte hiçbir yabancı geminin buraya yanaşmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Çin gemileri hakkındaysa yalnızca eğitim amaçlı orada olduklarını belirtti. Komutana göre Riyım'ın %80'i tamamlanmış durumda. Askeri analistler üstteki inşaatın yakın bir zamanda nihayete ermesini bekliyor. Çin'in 2019'da Kamboçya yönetimiyle ülkedeki bir donanma üssünü kullanmasına izin veren gizli bir anlaşma imzaladığı iddialar arasında. Kamuoyunda paylaşılmayan anlaşma, Çin'e Tayland körfezinde kısmi münhasır haklar tanıyor. 30 yıl boyunca Çin'in üssü kullanmasına izin verilecek. Askeri personel yerleştirip silah depolayabilecek. Ayrıca savaş gemilerini üste demirleyebilecek. Çin biri kendisi, diğeri de Kamboçya için olmak üzere 2 yeni iskele ve tesisler inşa etmiş olacak. Kamboçyalıların üstteki 62 dönümlük Çin tesislerine girmek için Pekin'den izin alması gerekiyor. Fakat öte yandan yerel yetkililer ve Pekin yönetimi ülkede herhangi bir Çin askeri üssünün kurulması planlarına sahip oldukları iddialarını yalanladı. Kamboçya Savunma Bakanlığı sözcüsü, ülke topraklarında herhangi bir yabancı gücün konuşlandırılmasına izin vermeyecekleri konusunda net olduklarını söylüyor. Çünkü anayasalarında böyle bir madde var. Yönetim de bu maddeye uyacağını savunuyor. Çin'in Kamboçya'daki donanma üssüne inşa ettiği yapılar, Cibuti'de bulunan üstteki bazı noktalarla benzerlik gösteriyor. Mesela her iki üste de iskeleler neredeyse aynı şekilde kurulmuş. Yakıt tankları ve güvenlik bariyerleri var. Basketbol sahaları da dikkatinizi çekti mi? Yani burası aynı zamanda bir yaşam alanı. Zira görevli personeller yıllarca burada yaşıyor ve sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Cibuti'de uçaklar için bir pist varken bu Riyım'da yok. Fakat Çin bu konuya da el attı. Cibuti'deki üssü anlatmadan önce Riyım üssünün 63 kilometre kuzeybatısındaki havaalanından bahsedelim. Dara Sakor Havaalanı özel bir Çinli şirket tarafından inşa edildi. 2016'dan 2019 yılına kadar işte böyle bir değişim gözlemlendi. Havaalanının genişlediği ve yeni yapılar için alanlar oluşturulduğu görülüyor.
ABD'nin iddiasına göre pistler, Çin'in uzun menzilli bombardıman ve askeri nakliye uçakları için uygun hale getirildi. Washington yönetimi, havaalanının Çin ordusunun kullanımına izin vermemesi için Kamboçyalı yetkililerle görüşmüştü. Darasakor'dan havalanan savaş uçaklarının Tayland, Vietnam, Singapur ve başka yerlerdeki hedefleri vurabileceği belirtiliyor. Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, konuyla ilgili Kamboçya'ya endişelerini dile getirmişti. Kamboçya Senatosu Başkanı Hun Sen ise ülkede bir Çin askeri üssü planı olduğu iddialarını reddetti. Bir ülke düşünün ki 5 yabancı ülkenin askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. ABD, Fransa, Japonya, İtalya ve Çin. Küresel güç mücadelesinde kıyasıya rekabet eden ABD ve Çin oldukça stratejik önemdeki bir ülkede üsse sahip. Bahsettiğimiz yer Doğu Afrika'da bulunan Cibuti. Herhalde ortak bir noktada buluşmuş olmalılar ki her iki taraf da bu ülkede üsse sahip. Evet, ticari ilişkileri oldukça gelişmiş olsa da aralarında hem askeri hem de ekonomik ve birçok alanda derin rekabet içerisindeler. Ancak ortak düşmanlara karşı bir araya gelebiliyorlar. Cibuti, Afrika kıtasındaki en küçük yüz ölçümüne sahip ülke. Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Almanya'nın burada askeri işbirliği yaptıkları ülkelerin üslerine erişim hakları var. Suudi Arabistan da öyle. Fakat onlar da kendi askeri üslerini kurmak istiyor bu ülke sınırları içerisinde. Cibuti Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Suudi Arabistan'la anlaşma üzerinde mutabık kaldıklarını, yakın zamanda konuyu resmileştirebileceklerini söylemişti. Çin 2017 yılında Cibuti'de Doraleh Limanı'nın güneybatısına bir donanma üssü kurdu. Böylece deniz aşırı ilk üssüne stratejik bir geçiş noktasına sahip oldu. Burası resmi olarak lojistik destek üssü olarak tanımlanıyor. Tam olarak kaç Çin askerinin üste konuşlu olduğu bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklar 10.000 askerin görev yaptığından bahsederken bazıları ise personel sayısının yaklaşık 2.000 olduğu görüşünde. Diğer taraftan Cibuti'de 4500 Amerikan, 1450'de Fransız askeri var. Deniz aşırı üslere sahip olmak bir ülkenin küresel alandaki nüfuzunu artırması ve güçlendirmesi açısından önemli. Güvenlik ve ekonomik çıkarların korunması da bu üsler aracılığıyla sağlanabilir. Üs, Çin'in küresel alandaki nüfuzunu artırıyor. Başta Afrika ve Hint Okyanusu olmak üzere kıyılarından çok uzaktaki güvenlik çıkarlarını daha iyi korumasını sağlayacak. Ayrıca Çin'in kuşak ve yol projesi güzergahında bulunması Cibuti'yi oldukça önemli kılıyor. Ülke yönetimi ise üslere karşılık maddi gelir elde ediyor. Peki üssün Çin'e diğer faydaları ne? Bu üssü bölgede bulunan Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve gerektiğinde sivilleri tahliye etmek gibi görevleri yerine getirmek amacıyla kurduğu belirtiliyor. Kriz durumlarında deniz aşırı varlıklarını koruyup Çin vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye edebilir. Bölgedeki diğer yabancı aktörlerin askeri faaliyetlerine ilişkin istihbarat toplamak Pekin'in işine yarar. Ayrıca terör örgütleriyle mücadele noktasında tercih edilen bir aktör olabilir. Barışı koruma operasyonlarını destekleyebilir. Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki sularda korsanlıkla mücadeleye katkı sağlayabilir. Bu konularda görev alan Çin askeri birliklerine dinlenme, rehabilitasyon desteğinin yanı sıra malzeme tedarik edebilir. Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde askeri tesis inşa ettiğine dair ilk haberler 2021'de ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre Amerikan istihbaratı, Pekin'in başkent Abu Dhabi'de bulunan Halife Limanı'nda bir tesis kurduğuna ilişkin bilgiler edindi. Bir bina inşaatı için devasa bir çukur kazıldığı ve çelik yapıların yerleştirildiği tespit edildi. Daha sonra inşaatın yapıldığı saha dikkat çekmemek için gizlendi. Söz konusu tesisler, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üslerinden biri olan El Dafra hava üssünden yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Amerikalılar bu gelişmeler sonrasında kapalı kapılar ardında Bayelilerle konu hakkında görüşmelerde bulundu. Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ve üst düzey Orta Doğu yardımcısı Brett McGurk, limandaki Çin'e ait faaliyetlerle ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. ABD durum hakkındaki büyük endişelerini yönetime bildirdikten sonra Baye söz konusu inşaatı durdurdu. Baskılara rağmen Abu Dhabi yönetimi tesislerin askeri amaçlı olarak kullanılmadığını savundu. O dönemde Baye Ulusal Federal Konsey'den sorumlu devlet başkanı olan Enver Gargaş da konuya açıklık getirmişti. Beyaz Saray'la yapılan görüşmelerin ardından tesislerde yapılan çalışmaların durdurulduğunu ilan etmişti. Gargaş'a göre Baye, tesislerin askeri olmadığı konusundaki tutumunu değiştirmedi. Ancak 2 yıl sonra inşaatın devam ettiği bilgisi gün yüzüne çıktı. Geçen yıllarda Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadı üyesi Jax Teixeira, Discord'da Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri yayınlamıştı. Belgelerde ABD'nin çıkarlarını ilgilendiren konuların yanı sıra
Çin ve Rusya hakkında raporlarda bulunuyordu. Ayrıca konumuzu ilgilendiren bir detay daha var. O da Çin'in Bae'de askeri tesis inşa ettiği iddiası. Washington, Abu Dhabi yönetimini durumdan rahatsız olduğu konusunda bilgilendirmişti. Ancak buna rağmen inşaat faaliyetleri devam etti. Çinli askeri personel inşaat sahalarının çevresinde görüldü. Bu da Amerika'nın tepkisini çekti. Bae'de bir Çin üssünün faaliyete geçmesine izin vermeyecekleri konusunda ısrarcılar. Böyle bir tesisin ABD'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini tehlikeye atacağı düşüncesindeler. Diğer taraftan ABD, insansız hava araçları ve balistik füze savunma sistemlerinin bulunduğu Bae'nin iç kesimlerindeki askeri üste Çin askeri personelinin gözlemlenmesinden endişeli. Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, ABD'nin konuyla ilgili endişelerinin yersiz olduğu görüşünde. Diğer ülkelerle eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde normal kolluk ve güvenlik işbirliği yürüttüklerini savunuyor. Liu'ya göre ABD'nin dünya genelindeki 800'den fazla askeri üssü pek çok ülkede endişe kaynağı. Yani diğer ülkeleri eleştirecek bir konumda değiller demek istiyor. Bae'li bir uzman da Çinlilerin birçok şeyde ABD'nin yerine geçmeyi başardığını vurgularken, güvenlik konusunda da Amerika'nın yerini doldurabileceğini işaret etti. Bae'li siyasi analist Abdülhalik Abdullah ise ABD'nin Yemen'deki Husilerin Abu Dhabi'ye yönelik füze saldırılarını engelleyememesinin ardından Bae'nin güvenlik alanında işbirliği yapacağı farklı seçenekleri araştırmaya başladığına dikkat çekti. Bae, Husilere karşı savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda bulunuyor. Aynı zamanda Yemen'de desteklediği yerel askeri güçler var. Çin dünyada şu anda yalnızca bir üsse sahip. ABD'nin aksine askeri müdahale seçeneğini benimsemiyor. Bunun yerine diğer aktörlere barışçıl bir siyaset seyrettiği izlenimini veriyor. Ancak aynı zamanda dünyada üs edinme girişimlerini kademeli bir şekilde artırdığı görülüyor. Böylece küresel ölçekte nüfuzunu artırmaya çalışıyor. Dünya liderliğine oynayan Pekin'in dış ticaret hacmi 2024'te bir önceki yıla kıyasla %5 artarak yaklaşık 6 trilyon dolara ulaştı. Diğer ülkelerle ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerini geliştiren Çin'in uluslararası alandaki çıkarları da genişliyor. Birçok kıtada yaptığı büyük ekonomik yatırımlarla gün geçtikçe daha vazgeçilemez oluyor. Yatırım yapmak kadar yatırımların güvenliğini sağlamak da önemli. Dünya genelindeki yatırımlarını ve çıkarlarını korumak amacıyla stratejik geçiş noktalarında bulunan ülkelerde üsler edinebilir. Bu da ancak ya işbirliği yapılan ülkelerin güvenliğini güçlendirmekle ya da yatırım yapılan yerlerde kendini korumakla olur. Üsler veya paralı askerler aracılığıyla Çin çıkarlarının güvenliğini sağlayabilir.